Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir Yumak'la gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz kazak modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Kazağımız şöyle göstereyim. Bakın roba kısmından başlayarak bu kısımdan başlayarak roba kısmını örüp daha sonrasında kolları birleştirerek beden kısmına geçip en sonunda da lastik kısmıyla sonlandırıyoruz bedeni. Daha sonrasında kolları örüyoruz ve yaka lastiğini örüp sonlandırıyoruz. Kazağım 9-12 aylık ölçülerdedir. Şöyle iki koltuk arası 28 santim. Videonun içerisinde de bu ölçüleri veriyorum arkadaşlar. İki koltuk arası 28 santim. Şuradan tam bu noktadan bitiş kısmına kadar da, yani bu lastik kısmının bitişine kadar da 32 santim. 9-12 aylık çocuklar için uygun bir model. Şimdi kullanmış olduğum malzememde böyle bir ipim var. Lamia Baby Boom. Bu kartopu Baby Boom'un aynı özellikleri sahip arkadaşlar. Elinizde bu yoksa onunla da örebilirsiniz. Veya herhangi bir bebe yünüyle de örebilirsiniz. İlla ki aynı yünle örmeniz gerekmiyor. 2 adet ip kullandım. Ve tığ olarak da 5 milim 5 numara 3 milimlik bir tığ kullandım arkadaşlar. Evet, ölçülerim bu şekilde. Kullanmış olduğum malzemem bu şekilde. İsterseniz yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızla da destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınız bizler için çok önemli. Şimdi dilerseniz yapımına geçelim. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar kazağımızın yapımına başlıyoruz. Öncelikle 9-12 ay öreceğiz kazağımızı. 80 tane trabzanla zincirle başlayacağız. Şimdi zincirlerimizi çekmeye başlayalım. Şöyle. Önce zincirimizin ilk düğümünü yaptık. 80 tane zincir çekeceğim. Ama zincirlerimizi çekerken çok sıkı çekmeyin arkadaşlar. Şöyle gevşek gevşek çekmeye çalışın. Bakın. Şöyle hafif uzatıyorum. Çekerken ...80 tane zincirim olacak arkadaşlar. 2, 4. Evet, 80 tane zincirimi çektim. Şimdi ilk başta çekmiş olduğumuz... bakın şöyle esneyen de bir zincirim oldu. İlk başta çekmiş olduğumuz zincirimize şöyle düzelte düzelte geldik. Ve ilk zincirimize batıyorum. Kaydırmayla içinden çıkardım. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi bakın zincirlerimiz bu şekilde arpa şeklinde gözüküyor. Hemen ters tarafını çeviriyorum ve burada bombelerimiz var. Bakın şu şekilde bombelerimiz var. Elinizde daha iyi görürsünüz arkadaşlar. Bakın burada bu şekilde bombelerimiz var. Bu bombelerden alarak ilerleyeceğiz. Ve trabzanlar yapacağız. İkili trabzanlar yapıyorum. Şöyle birazcık daha yakınlaştıralım. Bakın. 80 tane trabzan yapacağım bunun üzerine. Şöyle göstereyim. Bombelerimizden alarak örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde yapmamızın sebebi, yani bu ters tarafında, zincirimizin ters tarafındaki bombelerden alarak yapma sebebimiz yaka kısmının sıkmaması. Yani böyle çektiğimizde esneyen bir yaka olması arkadaşlar. Çünkü çocukların başlarına girerken biraz böyle esnemesi gerekiyor ki sıkmasın. Çünkü düğmesiz direkt bütün olarak örülen bir kazak bu. İlk sıramız birazcık zorlayabilir bizi. Şimdi sıra sonuna kadar bu bombelerden alarak trabzanlarımızı yapalım. Dediğim gibi toplamda 80 adet trabzanım olacak.
Bu ölçünüz yani ben 9-12 ay yapıyorum. Benim elime göre bu ölçü tam oldu arkadaşlar. Şimdi elinizin sıkılığı, gevşekliği, kullanmış olduğunuz ip ve tığ hepsi bu ölçüleri etkiler. O yüzden sayılarınızda değişiklik olabilir. Birazcık artırarak büyük bedenlerde yapmak isterseniz eğer artırarak yapabilirsiniz. Her beden için 6 tane trabzan fazladan örüyoruz. Yani şu anda 9-12 ay 1,5 yaşına kadar giyebilir bunu. 2 yaş için 6 zincir ekleyeceksiniz. Yani 80 değil de 86 yapacaksınız. Her bir beden için 6 tane ekleyerek 6 ilmek ekleyerek yapacaksınız arkadaşlar. Bu eklemiş olduğumuz 6 ilmeği birer tanesini önlere, birer tanesini de kollara ekliyoruz. Önlere, arkalara ve kollara. Yani tekrarlıyorum. Birer tanesini önlere, yani bir tane öne, iki tane öne, iki tane arkaya. Şimdi benim de kafam karıştı şu anda. Şöyle bir ön var, bir de arka var bunda. 6 tane ilmek eklediğimizde 2 tane öne, 2 tane arkaya eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Birer tane de kollara eklememiz gerekiyor. O zaman 6 tane ilmek olmuş oluyor. Yani biz bunu örnek veriyorum. Şimdi kollarımızı 16 yapacağız. 17 yapmanız gerekiyor bir üst beden için. İşte arkayı 22 yapacağız. Siz 24 yapmanız gerekiyor. Bunun gibi. İşte veya 3 yaş için 26 yapmanız gerekiyor. Bu şekilde artırabilirsiniz. Beden artırımlarımız böyle. Yani sadece kazakta değil arkadaşlar, hırkalarda, yeleklerde hepsinde beden artırımlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. 80 tane trabzanım var. En son buradaki zincirde sayarak 80 tane trabzanımız var arkadaşlar. Burada 2 tane zincir çekmiştik ya, onu da sayarak 80 tane trabzan oluşturdum. Ve bu zincirimle birlikte de birleşimimi sağlıyorum. Evet, şimdi bir tane zincir çekiyorum. Buraya, bu bir tane zincir çekmiş olduğumuz noktaya, şu kısma bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum. Bunu saymadan 16 tane trabzan yapacağım. Burası bizim kol kısmımız olacak. Bunu saymıyorum, bakın. Şu kısmı saymıyorum. 1 2 3 4 5 6 ikili trabzanlar yapıyorum. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 tane trabzan yaptım. Şimdi ipimi doluyorum. Yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir. Ve aynı yere tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi yine bunu saymadan ön için 22 tane trabzan yapacağım. Bunu saymıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20.
21, 22. 22 tane trabzanımı yaptım. Şimdi yanına bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar bir tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi bunu saymadan yine 16 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 16 tane yapacaktım. Ben gidiyorum. Şunu saymadım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Evet. 16 trabzan yaptım. Yanındakine bir tane daha trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar trabzanımı yapıyorum. Şimdi en son arka içinde yine 22 tane trabzan yapacağım. Önler ve arka kısımlar sayıları eşit olacak arkadaşlar. Yine bunu saymıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve bir tane de şu zincirin dibine batıyorum. 22. Şuradaki halkamın içerisine kaydırmayla girdim. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu yuvarlak yani yuvamın içerisine altta bir trabzan yapmıştık. 2 zincir ve bir trabzan yapmıştık. Burada da 2 tane trabzan yapıyorum. Bakın birinci trabzanımı yaptım. İkinci trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çektim ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum. Her bir trabzanıma bir tane olacak şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer yuvaya kadar gelelim. Bakın her bir trabzanıma bir tane trabzan yapıyorum. Buralar sadece trabzanla geçtiğim için herhangi bir model yok, örnek yok arkadaşlar. Sadece trabzanla geçtiğim için hızlı geçiyorum. Bizim için şu anda önemli olan yuvalarda ne yaptığımız. Evet. Şimdi bakın tekrar yuvaya geldim. Yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum ve devam ediyorum. Şimdi buradaki bütün yuvalara 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan yapacağız. Yapalım. Sıra sonuna gelelim. Sıra sonunda devam edelim. Evet, şimdi sıra sonuna kadar geldim. Yine buradaki bu zincirimizin hemen dip noktasına batıyoruz. Her defasında buraya trabzan yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bakın, şurayla birleştiriyorum. Bu zincirimizin hemen tepe noktasıyla birleştiriyorum. Yandakine kaydırmayla, yandaki ilmeğime şöyle göstereyim, bakın burada 2 tane trabzan vardı altta. Buraya kaydırmayla geliyorum.
Ve yuvamın içerisinde de yine kaydırmayla geliyorum. Yuvanın içine gelene kadar kaydırıyoruz arkadaşlar. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve buraya bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi altta 2 tane trabzandı. Burada bir tane trabzan. Bir trabzan ilk artırma yerimizde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptık. İkinci artırma yerimizde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. Ve üçüncü artırma yerimizde de bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyoruz. Devam ediyorum. Diğer yuvaya kadar gelelim. Orayı da yine sizlerle paylaşacağım. Evet, yuvamın içerisine bakın yuvaya geldim. Yuvamın içerisine bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum. Yine sıra sonuna kadar gelelim. Bu sırada bütün yuvalara bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapacağım. Sıra sonuna gelelim. Oradaki birleştirmeyi yine sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Sıra sonundayız. Sıra sonuna geldik. Buradaki bütün ilmeklerimizle tek tek trabzanlarımızı yapıyoruz. Altta kaydırma yapmış olduğumuz kısım burası arkadaşlar. Kaydırma yaparak yuvaya kadar gelmiştik. Oraları da mutlaka trabzan yapıyoruz. Sonrasında bu zincirimizin hemen dip kısmına trabzanımızı yapıyorum. Ve burada bakın direkt yuvamın içerisine geçiş yapıyorum. Bir tane trabzan yaptığımızda direkt yuvamın içerisine kaydırmayla geçiş yapıyorum arkadaşlar. Şöyle yine bir tane zincir çektim. Burada da 2 tane trabzan yapacağım. 1, 2 trabzan. 2 zincir ve 2 trabzan. Devam ediyorum trabzanlarıma. Şimdi bir sırada şöyle bakalım. Bir sırada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Diğer bir sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Sonrasında bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan ve yine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde devam ediyoruz. Bir üst sırada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan hep birbirini takip edecek şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda 2, 4, 5. sıramdayım. Toplamda 11 sıra roba çalışması yapacağım. Sonrasında da birleştirme kısmıyla devam edeceğiz arkadaşlar. O kısma kadar gelelim. Arkadaşlar benim robam bitti. Şimdi beraberce ölçelim kaç santim olduğunu. Nereye ölçüyoruz? Şu 2 tane artırma arasını ölçüyoruz. Tam 28 santim. Şu anda tam 28 santim oldu. Benim için yeterli bir genişlik. 9-12 ay ölçüsü 28 santim arkadaşlar. Benim için dediğim gibi yeterli bir ölçü. Şimdi eğer sizin için hani 28 santim olmadı daha küçük olduysa mesela 25 santim olduysa bu kolları birleştirirken zincir çekmeniz gerekir arkadaşlar. 2-3 tane zincir çekerek onu 28 taneye eşitleyebilirsiniz. Çok fazla da böyle 5'ten yukarıda zincir çekmeyin. Bu sefer de üst kısmı hani demek ki dar olmuştur. 6-9 aylık gibi yapmış olursunuz. Şimdi dediğim gibi 28. Şimdi birleştireceğiz. En son yuvama kaydırmayla girdim. Bir tane zincirimi çektim. 2 tane trabzan yapıyorum. Buraya 1, 2 trabzan yapıyorum. Şimdi arkadaşlar burada dediğim gibi eğer bedeniniz eşit olmadıysa burada 2 tane veya 3 tane zincir çekerek diğer tarafla birleştirmeniz gerekiyor. Benim dediğim gibi 28 santim olduğu için yani istediğim genişliğe geldiği için zincir çekmiyorum. İpimi doluyorum. Ve diğer yuvayla birlikte bakın şuradaki yuvayla birlikte birleştiriyorum.
Zincir çektiğiniz zaman da yine aynı şekilde birleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Evet, birleştirdik ve devam ediyorum trabzanlarımı örmeye. Şimdi diğer artırma yerine kadar örerek gelelim. Yine artırma yerine yuvaya kadar geldim. Yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Eğer diğer tarafta zincir çekerek birleştirdiyseniz burada da yine o kadar zincir çekmeniz gerekiyor. İpime doluyorum. Buradaki diğer yuvayla birleştiriyorum. Burada da trabzan yapıyorum. Yine bir tane daha trabzan yaptım. Evet. Ve trabzanlarımızı örmeye devam ediyorum. Her bir trabzanımıza bir kere olacak şekilde trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar. Başlangıç noktamıza kadar gelelim trabzanlar yaparak. İkili trabzanlar yapıyoruz. Hızlı geçiyorum çünkü sadece ikili trabzan yapıyorum. Her bir ilmeğime de bir tane batıyorum arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Yani ikili trabzan yapmayı herkes biliyordur diye düşünüyorum. 2 defa da çıkıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıra sonunda ilmeklerimize batıyoruz. Şuradaki başlangıç noktamın hemen dip noktasını da batıyorum. Burada birleştirme yapmayacağız. Batıyorum. Şimdi bakın burada bir tane zincir çekerek başlamıştık. O bir tane zincirime trabzan yapıyorum. Birleştirmiyorum arkadaşlar. Trabzan yapıyorum. İpimi doladım. 2 defa da çıkacağım buradan ve devam ediyorum. Şimdi isterseniz buraya bir tane işaretleyici takarak ne tarafın başlangıç noktası olduğunu anlamanız açısından buraya bir tane işaretleyici takabilirsiniz. Çünkü biz ilerleyeceğiz. Siz nerede birleşim yapmadan yani sıra sayısını saymamız gerekiyor. O yüzden isterseniz buraya bir tane işaretleyici takıp bu burada kalsın. Sıra boyunca devam ettirmeyeceğiz. Kazağımız boyunca neresi başlangıç noktası olduğumuzu görebilmemiz için o işaretleyici önemli. Oraya isterseniz bir tane işaretleyici takın. Evet, şimdi devam ediyorum. Trabzanlar yapmaya devam ediyoruz. Eğer burada kol altında zincir çektiyseniz, kaç tane zincir çektiyseniz o kadar trabzan yapmanız gerekiyor o zincirlerin üzerine. Şimdi ben zincir çekmedim. Aynı olduğu gibi örüyorum. Şimdi başlangıç noktasına kadar gelelim yine. O kısmı yine sizlerle paylaşacağım. Buradan sonrası sadece trabzanlarla ilerleyecek, herhangi bir eksiltme, artırma hiçbir şey yok. Şimdi başlangıç noktama kadar gelelim. Bakın şimdi burası benim başlangıç noktam. Şöyle göstereyim. Başlangıç noktam. Devam ediyorum trabzanlarımı yapmaya. Siz zaten işaretleyici taktığınızda daha net görürsünüz. Ben hani şöyle bakarak, sürekli bu kazaklardan yaptığım için bakarak neresi olduğunu anlayabiliyorum başlangıç noktam. O yüzden siz eğer ilk defa yapacaksanız, yeni yapacaksanız mutlaka işaretleyicinizi takın. Şimdi ne yapıyoruz? Bütün gördüğüm ilmeklere birer kere batıyorum. Hiçbir birleştirme izi olmamış olacak böylelikle. Kazağımızda sağında solunda hiçbir yerinde baştan sona kadar birleşim izi olmayacak. Bu da muntazam bir örgü elde etmemizi sağlayacak arkadaşlar. Şöyle devam edeceğiz. Artık spiral bir şekilde döne döne kazağımızı tamamlayacağız. Bakın. Dediğim gibi en sonda lastik kısmına geçerken bu kısım bizim için çok önemli. O yüzden mutlaka işaretleyicisini takın. Eğer ben anlarım önemli değil derseniz takmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle bir son halimize bakalım. Evet. Evet. Son halimiz böyle. Şimdi kaç santim öreceğim? Şuradan itibaren bakın şuradan itibaren
32 santim olacak toplamda kazağımın boyu. Buradan ölçeceğiz tam şu noktadan. 2,5 santim de lastik olacağı için 32 santim tam 29,5 santim gibi olacak. Yani 29-30 santim gibi öreceğim arkadaşlar. Son 2 santim de lastik olarak öreceğim. Şimdi sizler de örün. Ben de öreyim, lastik kısmıyla devam edelim. Arkadaşlar ben kazağımı tamamladım. İstediğim ölçüye gelene kadar şu anda tam 29 santimlik bir ölçüm var. Nereden itibaren? Şuradan bakın şu omuz kısmından itibaren ölçüyoruz. Son yapmış olduğumuz yere kadar 29 santimlik bir ölçüm var. Şimdi burada toplamda da 25 sıra ördüm. Ama sizler benim ördüğüm sırayı baz almayın arkadaşlar. Çünkü kullanmış olduğunuz ip, tığ fark eder. Elinizin sıkılığı ve gevşekliği fark eder bu sıra sayısını. O yüzden siz ölçü olarak değerlendirin. Şimdi ben başta bu birleştirme yerinde birleştirmedim. Dedim ki işaretleyici takın oraya. Hani nerede başlangıç noktamız olduğunu rahatlıkla görebilelim diye. Şimdi benim başlangıç noktam bu kısım ve ipimi en son burada bırakıyorum. Şimdi burada bir işlemimiz yapacağız. Bu sırayı eşitlememiz gerekiyor. Bakın sıramız birisi yukarıda birisi aşağıda. Eğer ben direkt lastiğe geçersem bir dengesizlik olacak. Bunu dengelemem lazım. O yüzden ne yapıyorum? Şöyle bir tane daha trabzan yapıyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi tam hani aynı hizada olması gerekiyor. Ona özen göstereceğiz. Şimdi bakın eşitlemek için ipimi dolamıyorum, tığımı dolamıyorum. Yanındakine batıyorum. İçinden geçiriyorum. Kaydırma yaptım. Tekrar yanındakine batıyorum. İçinden geçiyorum. Kaydırma yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Bakın eşitledim burayı. Şimdi bir sırada trabzan sırası gidersek tamamen eşitlenmiş olacak. 2 zincir çektim. Hemen dip kısmına, şöyle dip kısmına bir tane trabzan yapıyorum. Şu kaydırmayı isterseniz tekrar göstereyim. Sanırım biraz uzak oldu. Şöyle yakınlaştıralım. Evet, yakınlaştırdım arkadaşlar. Biraz uzak olmuş, farkında değilim. Şimdi bakın yanındakine batıyorum. İçinden geçirdim. Kaydırma yaptım. Tekrar yanındakine batıyorum. İçinden geçtim, kaydırma yaptım. Bu kısmı birazcık eşitledik ama tamamen eşitlenmesi için bir sıra daha trabzan gitmemiz gerekiyor. Bu trabzan sırasıyla da benim ölçüm 30 santime denk gelmiş olacak. Evet, şimdi ipimizi 2 tane zincir çekiyorum. Hemen aynı noktaya bir tane trabzan yapıyorum ve her bir trabzanıma bir tane trabzan olacak şekilde yine devam ediyoruz bu sırayı. Bu başlangıç yerine kadar. Evet, bu son trabzan sırasını yapmamızın sebebi sıraları eşitlemek arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi biz birleştirmeden ilerledik. Buraya kadar geldik. Onun için sonda lastiğimizi yapmadan birleştirmemizi, yani eşitlememizi daha doğrusu sağlamamız gerekiyor. Şimdi sıra sonuna kadar trabzan yaparak ilerleyelim. Sıra sonundayım. Evet, bakın şuraya da batıyorum. Ve şurada 2 tane zincir çekmiştim. Burayla birleştirdim. Gördüğünüz gibi eşitlemiş olduk. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Lastiğimize geçiyoruz arkadaşlar artık. Bu zincir değil de yanındaki trabzanımdan buradan şu şekilde bakın altından girdim. Trabzanımın arka noktasından tığımı buradan çıkarıyorum. Ve tığımı aldım ipimi. Burada bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum tekrar. Bu sefer arkadan bakın örgümün arka tarafından geldim. Öne doğru ilmeğimin üzerinden geçiyorum. İpimi alıyorum. Ve çıkardım. Yine bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Hemen buradan bakın bu sefer yine ilmeğimin altından girdim. Örgümün ön yüzünden ilmeğimin arkasından girdim. İpimi alıyorum. Ve yine bir trabzan yapıyorum. Bu sefer örgümün arka tarafından geldim. Öne doğru ilmeğimin üzerinden geçiyorum. İpimi aldım. Ve trabzan yapıyorum.
Lastiğimizi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane bu şekilde ilmeğimin altından geçiyorum. Bir tane de alttan yukarıya doğru geldim ve böyle geçtim. Şimdi sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bakın burada iki tane trabzanım var. Ne yapıyorum? Şimdi tekrar yapayım. Şunu arkadan aldık. Bunu da önden aldık. Burada neydi? Ben ön lastikle başladım. Yani şu kabartı ön lastik. İki tane ön lastik yan yana gelsin istemiyorum. O zaman şu şekilde yapıyorum. Söktüm onu. Bu iki taneyi, bakın şu iki taneyi bir alıyorum. Burada iki tane trabzanım var. Bu iki trabzanımı bakın geldim üstünden arka lastik olarak bir aldım. Ama eğer sizinki denk gelirse, yani arka lastiğe denk gelirse, bunu yapmanıza gerek yok. Şimdi kaydırmayla burada bir tane zincir çekmiştim. Buraya bağladım. Bunu sadece bu sırada yapıyorum. Başka hiçbir sırada yapmayacağım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Şimdi bu benim kabartı, ön kabartım. Ne yapıyoruz bunu? Direkt ilmeğin altından alıyorum ve trabzan yapıyorum. Arkadan aldıklarım da arka tarafta küçük ilmekler olarak gözüküyor. Bunu da yine arkadan öne doğru geliyorum. Arka ilmeğin üzerinden geçiyorum ve ipimi alıyorum. Bu kabartım, yani bunu önden almışım bu şekilde, ön taraftan, yani örgümün ön yüzünden aldığım için önden diyorum arkadaşlar. Örgümün ön yüzünden ilmeğimin altından alıyorum. Bu bir kabartı. Kabartılar bu şekilde alınıyor. İpimi doluyorum. Bu küçük bir ilmek olarak gözüküyor. Ne yapıyorum? Örgümün arka tarafından geldim. İlmeğimin üzerinden yine ilmeğimi alıyorum. Bundan sonra ön kabartılarımızı önden, arka tarafta küçük görülen ilmeklerimizi de arkadan alıyoruz. Arkadan bu küçük bir ilmek, arkadan öne doğru geliyorum. İlmeğimin üzerinden ipimi aldım ve trabzan. Ön kabartımı örgümün ön yüzünden ilmeğin altından aldım. Evet, lastik kısmımızı da bu şekilde yaparak şu anda ikinci sıram, 5 sıra, toplamda 5 sıra öreceğim arkadaşlar lastiği. Sonrasında da örgümün beden kısmı bitmiş olacak ve kolla devam edeceğiz. O kısma kadar gelelim, yakamız ve kol kısmımız kalıyor. Şimdi o kısımları da örgümüzün lastik kısmını bitirdikten sonra kola geçerek devam edeceğiz. Kazağımın bedenini tamamladım. Dediğim gibi 5 sıra kadar ördüm. Şimdi kol kısmına geçeceğiz. Ben bir kolunu yaptım. Diğer kolu da beraber yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şöyle koltuk altından ipimi takacağım. Buradan ipimi takıyorum. Tam koltuk altına denk gelecek arkadaşlar. İpimizi buraya takıyoruz. Şimdi yanındaki yere şöyle göstereyim. Şurada bir boşluğa trabzanım var. Trabzanımı yarıyorum. Ve bir tane trabzan yaptım. Şimdi bir tane eksiltme yapacağım. Direkt buraya batıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 2 tane var. Yanındaki ilmeğime batıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Bir tane eksiltme yaptım. Bir tane de sonda eksiltme yapacağım. Şimdi bir daha eksiltme yapmadan devam ediyorum. Her bir
ilmeğime birer kere trabzan yaparak ilerliyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada bakın şöyle ilmeğim kaldı. İpimi doluyorum. Tam sıra sonunda değilim. Ondan öncesinde böyle 3-4 ilmek kadar gerisindeyim. İpimi doladım. Batıyorum. Eksiltme yapacağız. Batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Yanındakine batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Evet, bir tane yanına trabzan yapıyorum. Ve burada birleştiriyorum. Şöyle birleştirdim ama bakın burada bir tane ne oldu? Boşluk oldu. Hemen ne yapıyoruz? O zaman oraya da bir tane trabzanımızı yapacağız arkadaşlar. Boşluk kalmaması gerekiyor. Orada trabzanımı yapıyorum ve birleştiriyorum. Şimdi birleştirmeyi sadece bu sırada yaptık. Üst sırada birleştirme yapmadan devam edeceğim yine. O kısmı da yine göstereceğim. Şimdi başta ve sonda birer tane eksiltme yaptık. Bu sırada eksiltme yapmayacağız. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Dibine trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum. Her bir ilmeğime bir tane trabzan olacak şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yine gelelim. Orada eksiltme yapmayacağım dediğim gibi. O kısmı sizlerle paylaşacağım. Nasıl ilerleyeceğimizi o kısmı da paylaşacağım. Hiçbir eksiltme yapmadım bu sırada. Şimdi bakın altta birleştirmiş olduğumuz nokta burada. Hemen şöyle bir tane trabzan yapıyorum. Şu sık iğnemin dibine de bir trabzan yapıyorum. Üzerine trabzan yapıyorum. Ve artık tüm ilmeklerime batarak ilerliyorum. İsterseniz yine buraya bir tane işaretleyici takın. Çünkü her 3 sırada bir eksiltme yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ne tarafta eksiltme yapacağınızı anlayabilmeniz açısından bu önemli. Şimdi ilk eksiltmeden sonra bir sıra ördük. Şimdi toplamda bu 3 sıra olacak. 3 sıra hiç eksiltmeden öreceğiz. Birinci sırayı ördük. Bir iki sıra daha devam edeceğim. Artık buradan sonrasına bütün ilmeklere batarak ilerleyeceğim arkadaşlar. Aynı beden gibi düşünün. Kolları da beden gibi yapıyoruz. Herhangi bir birleştirme izi olmasın diye. Böyle tertemiz bir örgümüz olmuş olacak yaptıktan sonra. 3 sıra toplamda örüp gelelim. Şimdi 3 sıra ördüm. Şu anda 4. sırayı örüyorum. Bakın. Şimdi ilk eksiltme yapmış olduğumuz nokta bu. Burada görünüyor. Buradan yukarıya 1, 2 ve 3 sıra ördüm. 4. sıradayım. 4. sırada eksiltme yapacağım. İşaretleyicinizi taktıysanız bakın hemen burada hemen üstüne kadar gelmem gerekiyor benim. Bu eksiltmiş olduğum ilmeğin üzerine kadar geliyorum. Bakıyorum burada. Evet geldim. Şöyle göstereyim. Bakın eksiltmem burada. Hizalıyorum ve şu anda burada eksiltme yapmam gerekiyor benim. Şöyle tekrar göstereyim. Eksiltmem burada. Yukarıya doğru geliyorum ve burada eksiltme yapmam gerekiyor. O zaman dediğim gibi 3 sıra ördük. Eksiltme sırasından sonra 1, 2 ve 3. 3 sıra ördüm. 4. sırada kesim yapacağım. İpimi doluyorum. Yanındakine batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Yanındakine batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım.
İpimi doluyorum. 3 tane trabzan örüyorum yan yana. 1, 2, 3. Şimdi bir tane daha eksiltme yapacağım. İpimi doluyorum. Batıyorum yanındakine. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doladım. Yanındakine batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Evet, 2 tane eksiltmemizi yaptık. Bakın bu eksiltmede diğer eksiltmemiz de şurada bir yerde olması gerekiyor. Şuralarda. 1, 2, 3. Evet, burada. Aynı hizada olmuş olacak arkadaşlar. Yani bakın, birinci eksiltmemiz burada aynı hizada. 3 tane trabzan örüyoruz. Diğer eksiltmeyi de yanında yapıyoruz. Şimdi buradan sonra yine 3 sıra daha trabzan sırası öreceğim. Yani bunu saymıyoruz. Buradan sonrasında 3 sıra trabzan sırası öreceğim. Dördüncü sırada yine aynı şekilde kesim yapacağım. Yine bunun aynı hizasına denk gelecek şekilde. Tekrar 3 sıra daha öreceğim. Dördüncü sırada yine kesim yapacağım. Bu kolu ne kadar öreceğiz? Onu da söyleyeyim size. Şimdi bedenimizi toplamda 25 sıra örmüştüm. Siz hani kendiniz kaç sıra ördüyseniz ona bakın. Bir tane de eşitleme sırası ördük. Toplamda 26 sıramız oldu. Şimdi kolu da yine 25 sıra öreceğim. Bir sırada eşitleme sırası öreceğiz. O eşitleme sırası beraber yapacağız arkadaşlar. O kısma kadar gelelim. Sonrasında bitiş kısmıyla lastik kısmında ve kol ağzında da eksiltmelerimiz olacak. O kısımla da devam edeceğiz. Oraya kadar örerek. Evet, kolda 25 sıra ördüm arkadaşlar. Bedenimde de yine 25 sıra örmüştüm. Ve eşitleme sırasına geçmiştim. Şimdi yine 25 sıra ördüm. Eşitleme sıramız içinde şurada bakın en son artırma yapmış olduğumuz nokta var. Bunların ikisi arasına geleceğim. Şöyle bir tane daha trabzan yapıyorum. Evet, geldim. Şimdi yani tam orta noktayı baz almamız gerekiyor. Bakın tam kolun altından itibaren aynı eşitliğimizi sağlamamız gerekiyor. Şöyle göstereyim tekrar. Koltuk altı bu şekilde. Şimdi yanındakine ipimi dolamıyorum. Yanındakine batıyorum. İçinden çıkardım, kaydırma yaptım. Tekrar yanındakine batıyorum. İçinden çıkardım, kaydırma yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Dibine trabzan yaptım. Evet, bu sırayı trabzan olarak devam ettireceğim. Eksiltme yok. Sonrasında lastik sırasına geçeceğiz. Şimdi devam ettirelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda şöyle batıyoruz. Ve 2 tane zincir çekmiştim. Onunla birlikte birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi lastiğimize geçeceğiz. Lastiğimiz için aynı bedende yapmış olduğumuz gibi beden sonunda yapmış olduğumuz lastiğimizi tekrarlıyoruz. Buradan alıyorum. Bakın ilmeğimin altından aldım. Trabzanımı yapıyorum. Bunu da örgümün arka yüzünden ilmeğimin ön tarafından aldım. Örgümün ön yüzünden ilmeğimin altından. Örgümün arka yüzünden girdim ilmeğimin üstünden. Şimdi sayıyorum. Zincirimi saymadım. 1, 2, 3, 4. Bir tane daha yapıyorum. Önden 5. Her 5 tane de bir kesim yapacağız. Kesim için arka lastik yani örneğimizin arka tarafından gelen yerde kesimimizi yapmamız gerekiyor. Şimdi burada kesim yapabilmek için 2 tane ilmeğimi bir alacağım arkadaşlar. Şöyle bakın, geliyorum örgümün arka yüzünden. Bu 2 ilmeğin üzerinden geçiyorum. İpimi alıyorum ve çıkarıyorum. Böylelikle burada bir tane eksiltme yapmış oldum. Şimdi devam ediyorum. Bakın önden bir tane aldım. Yine bir tane arka lastik. 2 3 4 5. Şimdi yine bakın şu 2 taneyi bir alacağım. Arka taraftan örneğimin arka tarafından geliyorum. İlmeklerimin üzerinden 2 ilmeğimi de üzerinden geçtim ve ipimi alıyorum.
Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 2 taneyi bir alıyorum. Yine bir tane daha kesim yapmış olduk burada. Yine devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 2 taneyi bir alıyorum. Her 5 tane bir kesimimizi tekrarlıyoruz. 3, 4, 5. Bakın 2 taneyi yine bir alacağım. Evet ve birleşimimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Şimdi burada bakın şu şekilde önde kabartılarım ve arka tarafta kalan ilmeklerimiz var. Ön kabartılarımızı yine böyle ilmeğimizin altından alarak yapacağız. Arka tarafta kalan trabzanlarımızı da yine örgümüzün arka yüzünden bu şekilde üzerinden geçerek alacağız. Burada daha eksiltme yok. Sadece eksiltmeler ilk sıradaydı. Buradan sonrası bütün ilmeklerimizi alarak devam edeceğiz. Birazcık bu kısmı sıkı örersek kol kısmı birazcık toplar arkadaşlar. O yüzden burayı birazcık sıkı örelim. Veya bir küçük numara tığınız varsa onunla da örebilirsiniz. Yani kazağı biz 3 ile örüyoruz. 2,5'la da örebilirsiniz veya iyice elinizi sıkabilirsiniz. Şimdi kaç sıra yapacağım? Bu şekilde beden sonunda 5 sıra yapmıştım. Yine burada da 5 sıra lastik yapacağım. İkincisini yapıyorum şu anda lastiğimin. Toplamda 5 sıra yapıp kolları sonlandıracağız ve yakaya geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi kolumuzu yapalım, gelelim. Evet, kol kısmımızı da tamamladık. Şimdi geçiyoruz yaka kısmına. Yaka kısmımızı da yapalım. Şimdi öncelikle şurada yaka kısmımızı, bakın başlangıç noktamız burasıydı. Şurada. Hemen ilk zincir çekerek yapmış olduğumuz ilmeğimizden şöyle bakın arkadan örgümün arka yüzünden geldim. İlmeğimin üzerinden geçiyorum. Buradan ipimi şöyle bir zincir çektim ve buraya şu şekilde bağlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki bakın bu ilmeğime şu ön lastik yapıyorum. Yani örgümün ön yüzünden ilmeğimin altından geçiyorum. Buna arkadan geliyorum. Önden alıyorum. Lastik kısmımız aynı. Bütün ilmekleri yine aynı şekilde alarak öreceğim. Her bir ilmeğimden. Dediğim gibi buraya da yine kol gibi birazcık hani sıkı sıkı yapabilirsiniz arkadaşlar. Toplaması açısından. Zaten lastik esneyen bir model. Çocuğun başına girerken herhangi bir rahatsızlık vermeyecektir. Bir ön lastik, bir arka lastik şeklinde yakamızı tamamlıyoruz. Yani beden sonunda ve kollarda lastiği detaylıca gösterdim. Burada aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Bakın sıra sonuna kadar geldim. Burada bir tane zincir çekmiştim. Hemen burayla kaydırmamı yapıyorum.
Bir tane zincir çekiyorum ve ön kabartı şeklinde olanları yine önden alıyorum. Arka tarafta küçük görünen ilmeklerimi de arka taraftan alıyorum. Kabartılarımı önden alıyorum. Arka tarafta küçük görünen ilmeklerimi de arka taraftan alıyorum. Evet, bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. İki sırada sonlandırıyorum ben kazağımın yaka kısmına. Şimdi iki sıra örelim ve sonrasında ipimizi kesip kazağımızın son haliyle gelelim arkadaşlar. Kazağımızı böylelikle tamamlamış olduk. Gerçekten çok şık, çok güzel bir kazak. Bunun üzerine isterseniz bir figür ekleyerek de bunu hareketlendirebilirsiniz. Her şekilde her şekle yatabilen, girebilen bir kazak. Böyle sade de çok şık. Özellikle kot pantolon üzerlerinde çok şık duran bir model. Çok isteniyordu benden. Daha önce kanalımda yayınlamıştım ama çeşitli sebeplerden ötürü kaldırılmıştı. Tekrar yayınlamak istedim sizler için. Umarım kolaylıkla yapabilmişsinizdir. Elimden geldiğince en yavaş haliyle en kolay şekilde anlatmaya çalıştım. Eğer size hızlı gelirse ekranın üst köşesinden yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınızla da destek olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.